Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir nehir var ama içinden su değil, bildiğiniz mürekkep akıyor. Hayır, bu bir masal ya da efsane değil. Bu, tarihin gördüğü en büyük kültürel felaketlerden birinin acı dolu hatırası. İşte bu cümle, 13. yüzyılda Moğolların Bağdat'ı nasıl yerle bir ettiğini özetliyor aslında. Yani bu sadece bir şehrin yıkılışının hikayesi değil, çok daha fazlası. Aklımızın alamayacağı kadar büyük bir bilginin yok oluşunun ve koca bir medeniyetin nasıl susturulduğunun hikayesi bu. Peki, gerçekten de bir şehrin bütün bilgisi bir nehri siyaha boyayabilir mi? İşte biz de şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. O günlerde neler yaşandı ve bu inanılmaz rivayetin arkasında nasıl korkunç bir trajedi var? Gelin hep birlikte keşfedelim. Evet, ilk bölümümüz. Mürekkeple kararan nehir. Hikayemiz bizi ta 1258 yılına götürüyor. O zamanlar dünyanın en büyük, en parlak şehirlerinden birinin, Bağdat'ın kapılarına. Düşünsenize, o dönemde Bağdat adeta dünyanın kalbi gibi atıyordu. Sadece bir başkent değildi, hayır. Bilimin, felsefenin, sanatın ışıl ışıl parladığı bir merkezdi. Ama işte tam da o kapıya dayanan Moğol ordusu bu altın çağı bitirecek o korkunç fırtınanın ilk habercisiydi. Ve işte ikinci bölümümüz, durdurulamayan fırtına. Peki bu fırtınada kimler karşı karşıya geldi? Gelin bu güçlere şöyle bir yakından bakalım. Şimdi bir tarafta acımasızlığı ile ün salmış Hülagü Han'ın komuta ettiği devasa Moğol ordusu var. Öbür tarafta ise evet eski gücünü biraz kaybetmiş ama hala tüm İslam dünyasının ruhani lideri sayılan Abbasi halifesi El-Müstasım. Ve işte tarihin akışını değiştiren o an geliyor. Halife el-Müstasım, Moğolların teslim ol çağrısını reddediyor. İşte bu karar sadece kendi sonunu hazırlamadı, hayır, bu karar bütün bir şehrin ve o şehrin içinde barındırdığı paha biçilmez medeniyetin de kaderini sonsuza dek mühürledi. Üçüncü bölüm, Bağdat'ın düşüşü. Halifenin o kararından sonra artık geri dönüşü olmayan yola girilmişti. Kaçınılmaz son kapıdaydı. Şehrin savunması çok kısa bir sürede yerle bir oldu ve tarihin en korkunç katliamlarından biri de böylece başladı. Moğol ordusu şehre bir girdi ve olanlar oldu. On binlerce, hatta bazı kaynaklar yüz binlerce sivilin katledildiğini söylüyor. Bakın bu bir askeri zafer falan değildi. Bu bir şehrin hafızasının, insanların neredeyse haritadan silinmesiydi. Ama yıkım sadece can almakla sınırlı kalmadı. Belki de asıl trajedi insanlığın ortak hafızasına yani bilgiye yapıldı. Şehirle birlikte o dönemin en büyük bilgi hazinesi yani Beytül Hikme ya da bizim bildiğimiz adıyla Hikmet Evi de yağmalandı. Şimdi Hikmet Evi dediğimiz yer öyle sıradan bir kütüphane falan değildi. Çok ama çok daha fazlasıydı. Felsefeden tıbba, astronomiye kadar binlerce eserin olduğu, farklı medeniyetlerin bütün birikiminin bir araya geldiği, çevrildiği, üzerine yeni şeyler katıldığı devasa bir akademiydi adeta. Ve işte bu inanılmaz hazine, içindeki binlerce kitapla birlikte Dicle Nehri'nin sularına atıldı. Gelelim dördüncü bölüme. Bir hanedanın sonu. Bu akıl almaz kültürel yıkımın yanı sıra bir de çok sembolik bir son yaşandı. Çünkü sadece şehir değil, şehrin lideri de korkunç bir kaderle yüzleşmek zorundaydı. Biliyorsunuz, Moğol geleneğinde soylu birinin kanını toprağa dökmek büyük bir saygısızlık olarak görülürdü. Bu yüzden halifeyi bir halıya sardılar ve atlara çiğneterek öldürdüler. Evet, yanlış duymadınız. Sünni İslam dünyasının o ruhani lideri işte böylesine acımasız ve bir o kadar da sembolik bir yöntemle idam edildi. Halifenin bu şekilde ölmesiyle birlikte sadece bir insan ölmedi. Tam 750 yılından beri yani yaklaşık 500 yıldır İslam dünyasına yön veren Abbasi hanedanının ışığı da sönmüş oldu. Düşünsenize, İslam'ın altın çağına ev sahipliği yapmış o devasa güç işte o gün tarihe karıştı. Ve son bölümümüz. Sınır tanımayan yıkım. Aslında Bağdat'ın düşüşü sadece bir şehrin ya da bir hanedanın sonu değildi. Çok daha derin bir anlamı vardı. Bu olay, insanın kendi birikimine, kendi yarattığı güzelliklere karşı ne kadar acımasız olabildiğinin de en acı kanıtlarından biriydi belki de. Olayı yaşayanlar da, sonradan yazan tarihçiler de bir konuda hemfikir. Moğolların gaddarlığının gerçekten de hiçbir sınırı yokmuş. Yıkım o kadar mutlak, o kadar topyekündü ki geriye ne sağlam bir yapı ne de bir umut ışığı bırakmışlar. İşte bu söz sanırım her şeyi özetliyor.
Onlar için yok edilemeyecek kadar kutsal olan hiçbir şey yoktu. Ne bilgi, ne sanat, ne de inanç. Hiçbiri bu korkunç yıkım dalgasının önünde duramadı. Ve o mürekkeple kararan nehir, işte o nehir sadece kitapların değil, insanlığın kutsal saydığı her şeyin nasıl yok olabileceğinin bir sembolü haline geldi. Sonuçta Bağdat'ın bu acı hikayesi bize dönüp dolaşıp hep aynı soruyu sorduruyor. Bir kütüphane tarihten silindiğinde insanlık tam olarak neyi kaybeder? Yani kaybolan her bir metinle birlikte belki de bir hastalığın çaresini, belki çözülememiş bir matematik probleminin cevabını ya da bir daha asla anlatılamayacak eşsiz bir masalı sonsuza dek kaybetmiş olabilir miyiz? İşte bu sanırım hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.